Herkese merhaba, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber temel pratik beden kalıbı çıkaracağız. Ben kalıbımı çıkartırken 38 bedene ait ölçüleri kullanacağım. Göğsüm 90, belim 72, basenim 98, omuzdan omuza 39 santim. Arka uzunluğum ise 41 santim. Normal kağıt üzerinde kalıbımı çıkartmaya geçmeden önce kalıbımızda oturtacağımız ölçülerimizi hesaplayacağız. İlk olarak göğüs ölçümü hesaplıyorum. Göğsüm 90 santimdi. 90 santimi 4'e bölüyorum. 22,5 santim. Belim 72 santimdi. 72 santimimi 4'e bölüyorum. 18 ama 18'e bir de bolluk payı veriyorum 2 santim. 20 santim. Basen ölçüme geliyorum. 98 santim basen ölçümü yine 4'e bölüyorum. 24,5 santim buluyorum. Bu ölçülerimin haricinde benim bir de yaka genişliği ölçüm var. Onu da şu şekilde buluyorum. Göğüs ölçüm olan 90 santimi ilk olarak 20'ye bölüyorum. 4,5 santim buluyorum. O 4,5 santimime artı 3 ekliyorum. 7,5 santimi buluyorum. Benim yaka genişliği ölçüm. Genel olarak hesaplamalarımız böyle. Sizin sadece ölçüleriniz değişecek. Diğer kısımlar, o 4'e böldüğümüz, ekleyip çıkarttığımız kısımların hepsi standart. Pratik beden kalıbı ölçülerimizi de hesapladığımıza göre şimdi kağıt üzerinde kalıbımıza geçebiliriz. Pratik beden kalıbımızı çıkartmaya başlayalım. İlk önce 41 santimlik arka uzunluğumu kağıdımın kenarından belirliyorum. Şu şekilde. Ortasının noktasını atıyorum. 20,5. Bu noktalardan yatay hat uzatıyorum. Bu yatay hat göğsümün 4'te 1'i olacak. Ama ilk olarak ben ölçümü almadan çizgilerimi atıyorum. Bu çizgilerimi, yatay hatlarımı uzatırken denizci gönyemden faydalanıyorum ve 90 derecelik açılarımı kaybetmiyorum. Göğüs bölü 4 ölçüm olan 22,5 santimi hem üstten hem de orta noktamdan belirliyorum. Buradan çizgimi bu şekilde uzatıyorum. 22,5 santimimi belirledim. Aşağıya doğru yine bir çizgi uzattım. Bu ölçü benim göğüs bölü 4 ölçümdür. Şimdi üst çizgimden 2 santim yukarı çıkıyorum. Denizci gönyemden faydalanarak bir çizgi atıyorum. Ve yakamı oluşturmaya başlıyorum. Yaka ölçüm neydi? 7,5 santimdi. 7,5 santimimi işaretliyorum. Buradan aşağıya doğru denizci gönyemden faydalanarak sapma yapmadan 7,5 artı 1 yani 8,5 santim iniyorum. Bu şekilde 8,5 santimlik çizgimi attım. Dikdörtgenimi oluşturdum. Buraya yakamı oturtacağım. Kol kavadoramı alıyorum. En düzgün, en olası şekilde oturtuyorum ve yaka oyuntumu çiziyorum. Daha sonra geliyorum arka yaka oyuntumu da belirliyorum ve çiziyorum. Sıra geldi omzumu oturtmaya. Omzumu ilk çizgimden değil, ikinci olan çizgimden omuzdan omuza olan 39 santimimin yarısını işaretliyorum. Omuzdan omuza ölçümün yarısını işaretledikten sonra denizci gönyemle geliyorum. Yarım santim aşağıya bir nokta alıyorum. Daha sonra yakamın buradaki noktasından yarım santim aşağıya indiğim noktayı birleştiriyorum. Sıra geldi kol evimi oluşturmaya. Omzumu çizdiğim noktadan aşağıya denizci gönyemden faydalanarak şu şekilde dik bir çizgi atıyorum. Buradaki 90 derecem benim için önemli. Çünkü kol oyuntumu oturtacağım. Bu çizgimi attıktan sonra kavadoramı alıyorum. Şöyle yavaşça buradaki gelişimi takip ederek kol evimi ortaya çıkartmış oluyorum. Şimdi gelelim belimize. 20 santimlik bel ölçümüzü işaretliyoruz. Ben riga ile yapmayı daha çok seviyorum. Yan hattımı belirliyorum. Daha sonra bu çizgiden aşağıya 20 santimlik kalça düşüklüğümü işaretliyorum. Birazcık daha uzatıyorum. Belimde bitirmiyorum pratik beden kalıbımı. Yine kalça düşüklüğümün noktasından 90 derecelik açıma dikkat ederek düz bir hat çiziyorum. Bu hattımın üzerinde kalça ölçümü yani 24,5'u işaretliyorum. Ve yine rigamla popomun yan hattını belirliyorum. Bu şekilde pratik beden kalıbımızı hazırlamış oluyoruz. Pratik beden kalıbında şurayı birazcık daha ovalleştirebilirsiniz. Orası sizin keyfinize, zevkinize kalmış. Şimdi sıra geldi pratik bedenimizin kol kalıbını çıkartmaya. Bunun için ilk önce kol evimizin ölçüsünü alıyoruz. Kol evimiz 22,4 çıktı. Sıra geldi dik kol evimi bulmaya. Dik kol evimi şu şekilde çiziyorum ve ölçüsünü alıyorum. 20,1. 20,1'lik ölçümden 3 santimi çıkarıyorum. 17,1 benim pazu ölçüm oluyor. Kol evimi buldum.
pazu ölçümü de buldum. Şimdi kol kalıbımı çıkartmaya geçiyorum. Hem kol boyum olan hem de kolumun düz boy ipi olan çizgimi çizdikten sonra geliyorum bu çizgide pazu ölçümü işaretliyorum. Yani 17.1 santimi denizci gönyemden faydalanarak sağa doğru oluşturuyorum. Şimdi 17.1 olan pazu ölçümden aşağıya doğru yine bir çizgi çiziyorum. Bunları çizerken tabii ki 90 derecelik açılarıma dikkat ediyorum. Buradaki çizgimi de çizdim. Şimdi sıra geldi kolumu oturtmaya. Kolumu oturtmak için kol evimi 22.4 santim almıştım. Kol evimden -1 çıkartıyorum. Yani 21.4 santimi kolumun bu üst noktasından şuradaki çizgide 21.4 santimi buluyorum. 21.4 santimimi 4'e bölüyorum. Çizgimi 4 parçaya ayırdım. Bu parçaladığım çizginin en alttaki noktasından denizci gönyemi kullanarak 1 santimlik bir nokta atıyorum. Daha sonra üst tarafa attığım noktaya geliyorum. Bu noktadan yine 90 derecelik açımı baz alarak buradan 1.75'lik bir nokta atıyorum. Burası 1.75 olur, 1.5 olur. Orası birazcık kalıbınıza göre değişecektir. Siz onun ayarlamasını yaparsınız. Ben 1.75'lik bir nokta attım. Şimdi kol kavadorumu alıyorum. Ortadaki noktamı hedef belirliyorum kendime. Şu şekilde kavadorumu oturtuyorum. Buradan geliyorum. Yine buradaki gelen çizgimi takip ediyorum. Kol kavadoramla oynuyorum tabii ki. Çizgimi en düzgün nasıl oturturum diye. Kolumu gördüğünüz gibi hazırlamış oldum. Şimdi ne yapacağım? Teyitimi alacağım. Bakalım burada oluşturduğum kol çizgim benim 22.4 santimlik ölçümle örtüşüyor mu? Ölçüyorum. Şu şekilde. Evet, hemen hemen tam gelmiş. 1 milimlik bir oynama var. Ama o kadar sorun değil. Siz derseniz ki sorun olur. O zaman şuradan 1 milim aşağıya çekebilirsiniz. Düzeltmelerini de yapalım. Kol oyuntumuzu oluşturduk. Şimdi sıra geldi kolumuzun diğer kısmını yapmaya. Bunu yapmak için ön ortadaki kol boyu çizgimizden katlayacağım. Kol boyum olan çizgiden kağıdımı bu şekilde katladım. Şimdi kol oyuntumun kopyasını diğer tarafa çıkartacağım. Kopyamızın üzerinden geçtik. Kol oyuntumuzu belirledik. Arkadaşlar bütün videolarda söylüyorum. Bunda da söyleyeceğim. Ben kalın bir kalem kullanıyorum. Siz göresiniz diye. O yüzden belki çizgilerim şu anda size böyle biraz kalın, büyük görünebilir. Ama 0.5 ya da 0.7 kalem kullandığınızda çok daha muntazam olacaktır. Kalıbımın alt kısmına geldim. Yani bilek kısmıma geldim. Ben bileğimi 38 beden çalıştığım için 26 santim alacağım. Tabii ki de bilek ölçünüz size göre değişecektir. Ortadaki çizgimin bulunduğu noktadan denizci gönyemi koyuyorum. Yine dik olacak çizgim. O 90'lık açıma dikkat ediyorum. Çizgimi uzatıyorum. 26 santim demiştim. Yani santim sağa, 13 santim sola çizgimi aldım. Şimdi cetvelimle bileğimi ve kolumun altına gelecek kısmı şu şekilde birleştiriyorum. Yan çizgilerimizi attıktan sonra gördüğünüz gibi kolumuzu tamamlamış olduk. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber pratik beden kalıbı çıkarttık. Videomuzun sonuna gelirken sizlere birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bu bedenimizin üzerinden hem ön kalıbımızı hem arka kalıbımızı çıkaracaksınız. Buradaki ön bedenimizin yakasını takip ederek ön kalıbımızı çıkarıyoruz. Buradaki arka yakamızı takip ederek de arka kalıbımızı çıkarıyoruz. Hem ön kalıbımız hem de arka kalıbımız bu pratik bedenimizde bir arada olmuş oluyor. Burası da bizim yani 41 santim olarak ilk başta kağıdın kenarından aldığımız ölçümüzde bizim ön orta düz boy ipimiz oluyor. Ben zaten keçeli kalemlerle sizin için notlarımı aldım ve videonun sonuna da ayrıntılı bir şekilde koyacağım. Kalıbınızı teyit etmek isterseniz kaçırdığınız ya da burası nasıldı dediğiniz bir yer varsa oradan da çok kolay bir şekilde görebilir, teyidinizi yapabilirsiniz. Bu videoda bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğenirseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Ve bizi takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.